Herkese merhabalar. Bugün sizlere market yufkasıyla yapabileceğiniz el açması lezzetinde çok da güzel bir börek tarifi hazırladım. Dışı şöyle çıtır çıtır, içi ise yumuşacık, çok da lezzetli bir ıspanaklı börek tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle böreğimin iç harcı için yaklaşık yarım kilo kadar ıspanağı güzelce yıkayıp ince ince doğradım. Bunu şimdi bir kenara alıyorum ve sonrasında uygun bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ koyarak 100 gram kadar kıymamı yağ içerisinde kavuruyorum. Kıymam güzelce kavrulduktan sonra içerisine 2 tane orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte kıymamı yaklaşık 2-3 dakika boyunca soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar güzelce kavuruyorum. Kavurmuş olduğum kıymalı soğanlı karışımın içerisine bu aşamada tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Ben pul biber, toz biber ve biraz da karabiber kullandım. Sizler de damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Son olarak içerisine kenarda suyunu güzelce süzdürmüş olduğum ıspanaklarımın yarısını ekliyorum. Bu aşamada ocağımın altını kapatıyorum. Ispanakların suyunu salmasını istemediğim için bu aşamada tavamı artık ocaktan indiriyorum ve kenarda tavanın ve kavrulmuş olan soğanlı kıymalı karışımın sıcaklığıyla güzelce ıspanakları karıştırıyorum ve bu sayede ıspanaklarım da hafifçe diriliğini kaybetmiş oluyor. Evet, iç harcım bu şekilde hazır. Kenarda iç harcımız soğurken biz de böreğimizin sosunu hazırlayalım. Bunun için 200 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı sıvı yağı uygun bir kasenin içerisine döküyorum. Ardından üzerine yine aynı ölçülerde su bardağıyla 1 bardak unu yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak yağın içerisine ekliyorum. Sürekli karıştırın ki un yağ içerisinde güzelce çözülsün, herhangi bir topaklama olmasın. Son olarak içerisine 1 dolu yemek kaşığı üzüm sirkesini de ekliyorum ve böylece börek sosumu hazırlamış oluyorum. Evet, marketten aldığım yufkalarımı bu şekilde kenarda hazırladım. Bildiğiniz üzere market yufkaları kalın oluyor. Market yufkalarını el açması lezzetinde güzel bir böreğe dönüştürmek için de ben bu sosu kullanıyorum. En son şekil verdikten sonra da tekrar bu sosu kullanarak böreğimizin lezzetini aynı el açması lezzetine çevireceğiz. Evet, birinci yufkamı tezgahın üzerine aldım ve hazırlamış olduğum karışımı ilk olarak karıştırıyorum. Karıştırın ki un dibine çökmesin. Şöyle kepçe yardımıyla yufkanın sadece yarısına gelecek şekilde güzelce dökelim. Yaklaşık küçük bir kepçeyle 2 kepçe dökmeniz yeterli olacaktır. Yufkanın her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürdükten sonra yufkamızı bu şekilde ikiye katlayalım. Katladığımız kısma da yine sostan şöyle bir kepçe olacak şekilde dökelim ve yine fırça yardımıyla güzelce her yerine yayalım. Evet, öncesinde hazırladığım ve güzelce soğumuş olan ıspanaklı iç harcımı yufkanın uzun kısmına şöyle uzunca bir şerit halinde döküyorum. Bu şekilde sadece uç kısmına iç harcını yaydıktan sonra kenarlarını hafifçe katlıyorum ve sonrasında böreğimi böyle uzunca bir rulo halinde sarıyorum. Yufkanızı bu aşamada çok sıkı sıkı sarmayın. Normal gevşeklikte sarmanız yeterli. Güzelce sardıktan sonra da orta kısmında bu şekilde gül böreği gibi yaparak yağlı kağıt serili olan fırın tepsinin tam ortasına yerleştirin. Ben bugün toplamda 5 tane yufka kullandım ve 5 tane yufkayı aynı şekilde soslayarak aralarını ve iç harcını yerleştirerek hazırladım. Bu arada benim yufkalarım biraz kalın olduğu için sosum yetmedi. Sosum da bitmeden öncesinde üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı kadar daha un ekleyerek sosumu çoğalttım. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Evet, iç harcını yerleştirip böreklerimi tekrar uzunca bir rulo olarak sarıyorum ve sonrasında tepsimdeki böreğin çevresine dolayarak yufkamı bu şekilde yerleştiriyorum.
Evet, en son yufkamı da yine aynı şekilde hazırladım ve tepsimin içerisine yerleştirdim. Şimdi kenarda kalan bu kadar sosum var. Bu sosun içerisine bir tane yumurtayı, tam yumurtayı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Sonrasında da üzerine şöyle yarım çay bardağından biraz daha olacak şekilde su ekliyorum. Bu şekilde hazırladığım yumurtalı sulu karışımı da en son aşamada böreğimin üzerine dökeceğim. Marketten aldığınız yufkalar sizin de böyle kalın bir şekilde çıkmışsa eğer bu yöntemi uygulayarak böreğinizi el açması lezzetinde lezzetli bir böreğe dönüştürebilirsiniz. Evet, yumurtalı sulu karışımımı bu şekilde kepçe yardımıyla böreğimin her yerine gelecek şekilde döküyorum. Her yerine eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin. Son aşamada da şöyle fırça yardımıyla güzelce sosumun her yerine gelmesini sağlıyorum ve son olarak da üzerine biraz kavrulmuş susam ya da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Bu aşamada fırınınızı da alt üst ayarda 200 derecede açın ve ısınsın. 5 dakika boyunca ısıtmış olduğunuz fırının orta tarafında böreğinizi kontrollü olarak pişirin. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 40 dakikada böreğim çok güzel bir şekilde pişmişti. Evet, pişen böreğimi kenara alıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle keserek de size ne kadar güzel çıtır çıtır bir börek olduğunu yakından göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlere el açması lezzetinde çok güzel bir ıspanaklı börek tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, şöyle böreğimin iç kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, çok da güzel bir börek oldu. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşıp kanalıma destek olabilirsiniz. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.